İlk öncelikle çok hastayım. Bu yüzden sesim tuhaf çıkabilir, kusuruma bakmayın. Özellikle bu video hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Konuya dönecek olursak, bu videoyu izledikten sonra büyük ihtimalle bildiğiniz ve inandığınız her şey değişecek. O sevilen animasyonun bir yalandan ibaret olduğunu öğrendiğinizde büyük ihtimalle inanmak istemeyeceksiniz. Biliyorum, videoya girerken aşırı büyük sözlerle girdim ama ben de sizler gibi hayal kırıklığına uğradım. Bu yüzden gerçek hikayeyi yapabilmek için 23 yıl önce çıkan kitabı referans almamız şart. Bu da gerçek hikayenin animasyon değil, kitap içerisinde yazılanlar olduğunu bizlere kanıtlıyor. Ve bu yüzden bana kızmayın. Çünkü Viking şartları gereği hem acımasızlık hem de gaddarlık hem de ejderhalar hakkında bilgileriniz değişecek. Mesela ejderhalar aslında konuşabilir ama herkes anlayamaz diyerek başlangıcı yapalım. Normal şartlarda ben sizlere Ejderhanı Nasıl Eğitirsin adlı animasyonun hikayesini çıkartmak için izlemiştim. Ve sonra mod ekibimden Lord bana bunun aslında yalan bir hikaye olduğunu ve kitabının olduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine 6 kitabı birden satın aldım ve kitaplardan sadece 1. bölümü bitirince dedim ki vay anasını. Açıkçası videoyu yapıp yapmamak arasında kalsam da gerçekler acıdır deyip başladım. Bu yüzden videoyu başlamadan önce bu seriye eğer 1000 beğeni gelirse hikayenin devamı olan kitapları da sizlere anlatacağım. Ayrıca ülkelerin ve birçok konuda belgesel tadında videolar yaptığım Bilinmeyen Dünya adlı YouTube kanalıma bakabilir, Twitch kanalım olan Masalcı Dede'nin Diyarı üzerinden yapmış olduğumuz yayınlara katılarak hem bizlerle eğlenebilir hem de bana destek olabilirsin. Maddi destek olan katıl üyesi ve Twitch abonelerine çok teşekkür ederim. Aynı zamanda sizlerle sohbet ve teoriler konuştuğum Masalcı Dede'nin Diyarı adlı Discord sunucuma gelerek sen de bu atmosferi soluyabilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede videoma ve Ejderhanı Nasıl Eğitirsin adlı videoma hoş geldiniz. İlk öncelikle bilmemiz gerekenlerle başlayalım. Bu anlatacaklarımın bir görseli olmadığı için söylediğim ile görsel farklı olacaktır. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve o anı hayal edin. Ek olarak hıçkıdığın adı gerçekte hıçkırıktır. Yaşadığı ada Berk değil, Avanak adasıdır. Öyle sanıldığı gibi insanlarla ejderhalar düşman değildir. Gerçek hikayede ejderhalar insanlarla beraber yaşıyor ama onları birer evcil hayvan olarak bakıyorlar. Balık tutmak, otur kalk yapmak, çok büyüklerse savaşta kullanmak gibi hizmetlerde kullanılıyor. Sorun şu ki burada saklı bir hikaye yatıyor. Evet ama animasyondaki ile çok farklı bir işleyişi var. Gelelim gerçek hikayenin devamına. Berk olarak bildiğimiz ama gerçek ismi olan Avanak adasının yanında 2 farklı adacık daha bulunur ve burada yaşayan insanlar hem dost hem de düşmandır. Biz bu hikayeyi büyümüş olan Hıçkırık'ın el yazmasından dinliyoruz. İlk etap olarak Hıçkırık'ın çocukluğu ile başlıyor. Her Blue çağına ermeye başlamış erkeğin bir ejderhayı yakalayıp onu besleyip evcilleştirmesi gerekir. Bu öyle sanıldığı gibi kolay olmadığı gibi sanıldığı kadar devasa ejderhalar da yakalanmaz. Bildiğin köpek kadar ejderhaları falan eğitiyorlar. Bunun belirli zamanları da vardır. Ejderhalar her sene toplu olarak bir mağaranın içinde kış uykusuna yatarlar. Kış uykusuna yatmış olan ejderha yaza kadar uyur ancak bu uyku öyle sıradan bir uyku değildir. O kadar derin uyurlar ki kalp nabızları düşer ve dakikada neredeyse bir nabzı atar. Ejderhalara dokununca sanki ölmüş gibi buz kestiklerini hissedersiniz. Bu durum aslında iyi bir şey. Çünkü ne kadar soğuksa onu yakalamak istediğinizde uyanma olasılığı da o kadar düşük oluyor. Hıçkırık oldukça ürkek ve korkak biridir. Hatta tüm Avanak adasında adı beceriksiz hıçkırık olarak nam salmıştır.
Babası olan Yaman koca adamın tek oğlu ve babası adanın şefidir. Animasyondaki adı ise kayıtsız Zebella'dır. Anlayacağınız bütün her şey hıçkırığa kalacaktır. Ama vasıfsız olarak görüldüğü için açık hedef halindedir. Eğer ölürse veya öldürülürse tahta onun ölümünü bekleyen ve her fırsatta ezmeye çalışan Pispur'un bir sonraki şef olabilmek için kendini kanıtlamaya çalışır. Hıçkırık zayıf olup elini attığı her yeri kurutan, lakabı gibi beceriksiz bir korkak. Ancak Pispur'un öyle değil. Uzun boylu, kaslı, erkeksi duran, becerikli ve cesur biri. Ancak çok da zorba birisi. Açıkçası zaten Viking geleneklerinde öyle çıt kırıldım insanlara göre değildir. Hıçkırık ve emsalleri ejderha yakalama ve Thor gününde yapılacak olan sınavdan geçmek zorundalardır. Eğer Thor akşamı ejderhalarını hem eğitemez hem de verilen sınavdan geçemezler ise sürgün edilir ve ölüme mahkum edilir. Hıçkırık şefin oğlu olsa bile adayı terk etmek zorunda kalacaktır. Bu hem çok zorlu bir görev hem de işin sonunda ölüm vardır. Bu yüzden her Blue çağına gelmiş bir Viking bu sınavı geçmek zorundadır. Çocuklara eğitimi veren şefin sağ kolu olan Gargenez'dir. Animasyondaki adı ise bilindiği üzere Geyrik'tir. Gargenez oldukça kaba ve acımasız bir eğitmendir. Görevi çocukları en zorlu şartlarda eğitmek ve Thor akşamı yapılacak olan sınavdan başarı ile geçmelerini sağlamaktır. Ne kadar çok çocuk sınavı geçerse hem ada sakinlerinin geleceği hem de eğitmen olan Gargenez için bu çok önemlidir. Avanak Adası'nın en tepesinde bir mağara bulunur ve burada o küçük olan ejderhalardan bir sürü vardır. Bu onlar için bir indir ve kış uykusunu burada geçirirler. Hıçkırık ve diğer çocuklar bu mağaraya girer ve buldukları en güzel ve güçlü ejderha yavrusunu almak için uğraşırlar. Bu ejderhayı mağaradan çıkartmak içinse ellerinde sadece bir sepet vardır. Karanlık içinde ellerinde küçük bir meşale ışığı ile geleceklerini kurtaracak olan ejderhayı aramaya başlarlar. Hıçkırık her ne kadar beceriksiz olsa da onun yanında bulunan balık bacak hastalık yüzünden sürekli hapşırır. Mağara içerisinde dolaşırken Hıçkırık aslında kendisine bir ejderha bulmuş ve sepetine koymuştur. Ama balık bacak o kadar şanslı değildir. Tam ejderhayı alacakken birden hapşurur ve diğer tüm ejderhalar huzursuz olup çığlıklar eşliğinde uyanmaya başlarlar. Bu durum karşısında çocuklar mağaradan hızla kaçmaya çalışır çünkü küçük bir ejderha tek başına bir şey yapamaz. Ama yüzlercesi birbirinden cesaret alarak hücuma geçer ve bir insanı dakikalar içerisinde yiyip bitirebilirler. Bu yüzden Hıçkırık ve arkadaşları var gücüyle dışarı çıkmaya çalışırlar. Bu esnada balık bacak arkada kalmıştır. Hıçkırık cesaret gösterip onu arkada bırakmamak için geri döner ve meşaleyi ejderhalara doğru tutarak savunma yapmaya çalışır. Sırtında olan ejderhayı balık bacağı vererek koşmasını söyler. Bu esnada ejderhalar korkmuş ve az da olsa geri çekilmiştir. Ancak bu yeterli değildir. Tekrar hücuma geçen yaratıklardan kaçmaya çalışırken Hıçkırık birden durur ve balık bacağı devam etmesini söyler. Hıçkırık ise tekrar geri döner ve işte tam o esnada kaçarlarken içine doğan bir his ile karanlığa gizlenmiş küçük bir oyuktaki ejderhayı kaptığı gibi sepetine atar. Böylelikle en azından onun da bir ejderhası olacaktır. Ancak Hıçkırık hiçbir şekilde ne bu ejderhayı görmüş ne de dikkatli inceleyebilmişti. Belki de aldığı bir sincap veya başka bir yaratık olabilirdi. Ama bu artık önemli değildi. Sonuçta peşlerinde yüzlerce ejderha vardı ve bir an önce mağaradan çıkmaları gerekiyordu. Zar zor da olsa mağaradan kendilerini soğuk denizin sularına atsalar da ejderhalar üzerlerinden uçarak onlara saldırmaya devam ediyordu. Eğer ki
eğitmenleri olan Garkenes olmasa oracıkta ölürlerdi. Garkenes çocukları kurtardıktan sonra köyün yolunu tutarlar. Köye geldiklerinde hıçkırık sepetini aşığında bir de ne görsün? Bu zamana dek gördüğü en küçük, en çelimsiz ve burnunda boynuzu olan ejderhadır. Çocuklar bu ejderhanın görünüşüyle dalga geçerken bir anda esneyen ejderhanın bir de dişsiz olduğunu gördüklerinde basarlar kahkahayı. Herkes hıçkırığın dişsiz olan ejderhasıyla dalga geçer. Bu sayede animasyondan farklı birçok bilgi öğrenmiş oluruz. Birincisi, dişsiz çok küçüktür. İkincisi, bir tane küçük boynuzu vardır. Hıçkırığın ejderhası Thor gününe birkaç ay kala uyanmış olsa da eğitime zamanları vardır ve hemen çalışmaya başlarlar. Ancak ne yaparsa yapsın işe yaramaz. Hıçkırığın diğer insanlardan bir farkı vardır. Adada bulunan tek ejderha dili konuşup anlayan kişisidir. Ejderhalar çok farklı konuşur ve cümleleri oldukça devriktir. Bu yüzden bunları anlamak çok zordur. Babası olan Yaman koca adam ejderhaca konuşmayı da yasaklamıştır. Zaten bu istenildiğinde yapılan bir şey değil, yetenek olarak doğuştan gelen bir olaydır. Hıçkırık dişsiz ile konuşup anlaşmaya çalışır. Ona ilk önce bağırmayı dener ama dişsizin bu umrunda bile olmaz. Sonra ödül sistemini denemeye çalışır. Nankörlük eder. Onu övüp yüceltmeyi dener ama zaten egolu bir hayvan olduğu için ilk başta ilgisini çeker, sonra ondan da vazgeçer. Birden Hıçkırık'ın aklına bir fikir gelir. Bilmeceler ile onun dikkatini çekip eğitimini tamamlamasını sağlamak. Çünkü ejderhalar öyle sıradan yaratıklar değildir. Düşünen, konuşan ve felsefik bir yanı olan yaratıklardır. Aynı zamanda oldukça meraklıdırlar. Hıçkırık bunu kullanarak dişsizi eğitmeye başlar. Her bir başarılı görev sonucu bir bilmece sorar ve onu eğlendirir. Dişsiz ise görevleri yerine getirmek için elinden geleni yapar. Çünkü onlara sorular sorup eğlendirecek insan yoktur. Özellikle de dişsiz için. Thor günü gelip çattığında ise hiç olmaması gereken şeyler olur. İlk öncelikle bu sınavda neler vardır? Otur, kalk gibi basit komutları yerine getirme, istenildiğinde uçması ve koluna konmasını sağlama, son olarak da verilen emir üzerine tutabildikleri kadar büyük balık ve ne kadar fazla tutarlarsa sınavı tamamlamış olurlar. Her ne kadar sınavı başta geçmiş olsa da pis burunun ejderhası dişsiz ile sürekli dalga geçer ve dişsiz buna çok sinirlenir. Birbirleriyle dalaştıkları esnada diğer bütün ejderhalar da birbirine saldırır. Bu büyük bir saygısızlıktır. Çünkü ejderhalar o esnada sahiplerini dinlememiştir. Bu yüzden direkt olarak bütün çocuklar sınavdan başarısız olarak kalırlar. Bunun cezası ise sürgündür. O gece konsey toplanır ve bütün bir neslin sürgününü tartışırlar. Sadece Avanak adasının insanları yoktur. Aynı zamanda komşu adalardan olan Etkafa adası, Unutbeni adası, Ebediyet uçurumu adalarından da insanlar ve onların sınava tabi tutulan çocukları da vardır. Normal şartlarda birkaç çocuk mesele değildir. Ancak bütün ada çocuklarının sürgünü ve koca bir neslin heba edilmesi herkes için sorundur. Unutmayın, Vikingler geleneklerine bağlıdırlar. Kural kuraldır ve kimse için esnetilemez. İster şef olun, isterse başka bir şey. O gece bağırışlar tüm adayı inletmişti ve çıkan karar herkes için hüzündü. Kurallar belliydi. Thor gününe saygısızlık yapan ve sınavdan kalanların sonu sürgündü. Bunun üzerine yarın bütün çocuklar ana karaya bırakılıp sürgün edilecekti. Geri gelmenin cezası ise ölümdü. Gerçi ana karada da yaşam o kadar da kolay olmadığı için yine ölme ihtimalleri vardı. Ama orası başka bir mesele. O gece kimsecikler uyumamıştı. Aileler üzgündü. Çocuklar ise ne yapacağını bilmiyordu. Durum hiç iyi değildi. Ancak adanın diğer köşesinde bir şeyler olmaya başlamıştı. Devasa bir ejderha kış uykusundan uyanmış,
karada kendine gelmeye çalışıyordu. O kadar büyüktü ki gemiler onun yanında kürdan gibi kalıyordu. Köyün sakinlerinden biri bunu görünce lanetlendiklerini düşünerek koşa koşa şefin yanına gitti ve durumu bildirdi. Şef ve diğer liderler ile beraber uzakta duran devasa ejderhaya baktılar ve durumun hiç iyi olmadığını gördüler. Kaçamazlardı. Çünkü gemilerin hepsi ya yanmış ya da yıkılmıştı. Koca ada onlar için artık hapisti. Ejderha için ise tabaktaki yemek. Bunun üzerine şefler toplandı ve karar almaya çalıştı. Bu ejderha dost muydu yoksa düşman mı? Dost ise ne ala ama düşman ise ne yapabilirlerdi ki? Tam o esnada hıçkırığın ejderhaca konuşabildiğini bilen tek kişi balık bacak bağırdı. Ona soralım dedi. Herkes birden susmuştu ve balık bacak devam etti. Hıçkırık ejderhaca konuşmayı biliyor. O sorsun dedi. Homurtular hep bir ağızdan yayılmaya başlamıştı. Çünkü bu kadim dil yasaklı olduğu gibi gerçekten de konuşabiliyor muydu? Başta itirazlar gelse de karar alınmıştı. Devasa ejderhanın yanına giderek dost mu yoksa düşman mı olduğu sorulacaktı. Bizim korkak beceriksiz olan hıçkırık ejderhanın karşısına tir tir titreyerek durdu. Ancak birden ejderha konuşmadığı halde bir ses duydu. Ses şunları söylüyordu. Büyük yırtıcı izle beni, yemeği otururken, katil balina aşırı lezzet, ağzım kıtırdatırken, köpek balıkları da nefis ama sen bir bekle, o minik sivri dişleri parçalar seni zevkle. Bu kısımlar bizler için çok önemli. Çünkü kafamın karıştığı ve büyük ihtimalle bir sonraki kitaplarda öğreneceğim kısma geliyorum. Hıçkırık ne kadar tuhaf olduğunu düşünürken birden ejderha neden tuhaf olsun ki? Gözleri kapalı bir ejderha illa uyuyor değildir der. Tıpkı ağzı kapalı bir ejderhanın şarkı söylemesinin mümkün olduğu gibi. Her şey göründüğü gibi değildir. O duyduğun sesin benimle hiçbir alakası yok. Şarkıyı söyleyen sayın kahraman yemektir dedi. Buradaki maksadı anlamadım ancak olay daha da garipleşiyor. Buraya dikkat edin. Ejderha ve hıçkırık tanışırken hıçkırık ismini söyler ve ejderha bunu bir yerden duydum der. İsmin çok tanıdık geliyor der. Bu olaylar gelişirken asıl soru sorulur. Dost musun, düşman mı? Ejderha da düşman olduğunu ve onları yiyeceğini tekerleme halinde söyler. Durum hiç iyi değildir. Bunun üzerine geri döner ve arkadaşlarına durumu anlatır ve hepsi kaçmaları gerektiğini düşünür. Nasıl yapacaklarsa artık. Şef ve adamları ise savaşmamız gerektiğini söyler. Sorun şu ki savaşmak pek de bir anlam ifade etmiyordu. Kavgalar ve gürültüler devam ederken hıçkırık düşünmeye başlar. Ancak gelen bir haber üzerine durum daha da ilginçleşir. Adanın diğer tarafında devasa bir ejderha daha oturmuştur. Bu ejderha ise mordur. Hıçkırığın konuştuğu ise yeşildir. Bu da iki farklı ejder anlamına gelir. Bunun üzerine hıçkırık düşünmeye başlar ama bazı arkadaşları pis burundan güç alarak huzursuzluk çıkartmaya başlar. Pis burun tam hıçkırığa saldıracakken komşu adanın şefinin çocuğu bir hamlede pis burunu savurur ve hıçkırığı korur. Bunun üzerine şu konuşmayı yapar. Elimizde tek düşünebilen hıçkırık. Bırak da işini yapsın. Ben seninleyim. Ne emredersen onu yaparım der. Böylelikle cüsseli olan bir çocuğun söylediği mantıklı şeyler hep bir ağızdan onaylanır. Emirlerin diyerek birlik olurlar. Buradaki olay zor anlardaki hiç ummadığınız insanların durumu kurtarması ve çözüm üretebilecek kişilerin olmasıdır. Bu karakter gelişiminde önemli bir faktördür. Bizler de bu olayla beraber beceriksiz olarak anılan kişinin nasıl bir kahramana dönüşmeye başladığını görürüz. Hıçkırık biraz daha düşünür ve kararını verir. Bu iki ejderi yenmek mümkün değildir. Eğer onları birbirlerine düşürebilirsek bir kurtuluş şansımız olur. Ancak diğer ejderhayı biraz oyalamamız gerek diyerek hıçkırık yeşil olanın yanına gider ve şu soruyu sorar. Bir yemeğin konuşması
ne demek der. Aslında bu bir bilmecedir. Bu durum devasa ejderhanın hoşuna gider ve cevaplar. Senin gibi ilkel bir beyne bunu nasıl anlatırım ki diyerek ekler. Aslında hepimiz bir yerlerde yemeyiz. Yürüyen, konuşan, nefes alan yemekleriz. Şu an sen bir yemeksin ama bir gün ben de yemek olacağım diyerek devam eder. İşte bu yüzden yemeklerin güzel şarkı söylemeleri çok önemlidir. Midesini göstererek cılız ama hala duyulan sesi dinlerler. İnsanlar biraz karışık ama varsa tuz bir kaşık, azıcık da deniz suyu fark etmez huyu der. Bu duyulan ses aslında birkaç saat önce yenen ejderhanın sesi olduğunu söyler. Kendisinin bir sanatçı olduğunu ima eder. Konuşma yaşanırken çocuklar ise planı hazırlamış ve mor ejderhayı çekmeyi başarmıştır. Ancak korkan küçük ejderhalar ise haince bir plan yapar ve adadan kaçmaya başlar. Eğer ejderha yenilirse efendilerinin yanına geleceklerdir. Eğer insanlar yenilirse yeni efendileri olan ejderhaya sahiplerini yem edeceklerdir. Bu haince planı dişsiz hariç diğerleri onaylar ve minnet duygusu olmayan ejderhalar kabul eder. Ancak tüm bunlar gerçekleşirken iki dev ejderha karşı karşıya gelirler. İkisi dehşet veren bir kavga sergilerler ve iki ejderha da yere yığılır. Tam sevinecekken yeşil ölüm ejderhası bağırarak kalkar. "Nerede o?" diyerek inler. "Seni tanıdığımı biliyordum. Sen benim ecelimsin." diyerek bağırır. Buradan da anladığımız üzere ejderhalar geleceği az da olsa görebiliyor. Çünkü bu ejderhaya eceli gösterilmiş ama tam hatırlayamadığı için anlayamamış. Koşarak hıçkırığı tek lokmada yer ama hıçkırık boğazında takılı kalır. Son yemiş olduğu Romalı bir askerin mızrağında takılmıştır. Bir de bakar ki tam karşısındaki delikte iki sıvının birleşip alev çıkarttığını fark eder. Ancak sahiplerinin yenildiğini gören küçük ejderhalar adayı terk ederken dişsiz sahibinin yenilişine üzülür ve hızla dev ejderhaya saldırır. Burun deliğine girerek çizikler atmaya çalışır. Dev ejderha da burnu kaşınmış olacak ki hapşurur ve hıçkırığı ağzından çıkartır. Dişsiz onu yakalar ve yavaşça da olsa sahibini yere indirir. Buna sinirlenen devasa ejderha onları küle döndürmek için nefes almaya başlar. Babası olan Yaman koca adam oğlunu koruyabilmek için kalkanını siper eder ancak ejderha bir türlü alevi püskürtemez. Bir daha nefes alır yine yapamaz. Ama birden şişmeye başlar ve aniden patlar. Tüm bunların sebebi hıçkırık o sıvıların çıktığı deliği miğferiyle tıkaması ve oluşan basınç ile beraber patlaması sebep olmuştu. Yalnız bir sorun vardı. Dişsiz ağır yara almıştı ve kan kaybediyordu. Hıçkırık ise onun yanına varamadan bayılmıştı. Uyandığında ise dişsiz yanında yoktu. Babası tarihte ilk kez bir ejderhanın Viking gelenekleriyle uğurlandığını söyleyerek onu telkin etmeye çalıştı. Gemiye konulmuş olan dişsiz Viking gelenekleri gereği yanan oklarla birkaç dakika önce vurulmuştu. Bunu duyan hıçkırık kahrolmakla beraber törene yetişmek için koşar ve yanmaya başlamış gemiye bakarak bağırır. Birden bunu duyan dişsiz ise alevlerden fırlayarak yukarı doğru yükselir ve hıçkırığın yanına gelir. Artık ikisi de kahramandır. Biz bu hikayede hem bu evreni tanıdık hem de hıçkırık ve dişsiz karakterin gelişimini, nasıl tanıştıklarını, nasıl birer varlık olduğunu ve daha birçok konuyu öğrenmiş olduk. Diğer serilerde ise kim bilir neler var. Açıkçası ben sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım sizlere eğlenceli vakitler ve keyifli bir hikaye anlatmışımdır. Sizlerden de bir beğeni alırım. Malum bayağı yoruldum yani. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.